Herkese merhabalar canlar. Bugün yine çok keyifli, çok eğitsel ve güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu daha önce birincisini ve ikincisini çekmiş olduğum DJI Osmo Pocket 3 çekim modları, teknikler, ayarlar ve ufak ipuçları serisinin 3. videosu. Hazırsanız eğer alın çayınızı, kahvenizi ve DJI Osmo Pocket 3'ünüzü, şimdi videoya geçiyoruz. Videoya başlamadan önce her zaman yaptığım nacizane hatırlatmamı ve sizden ricamı tekrarlıyorum. Arkadaşlar, bu videolara bir beğeniniz, kanala bir aboneliğiniz ve videonun altına küçük bir yorumunuz gerçekten şu videoyu çekerken akıttığımız alnımızın terini silmek anlamına geliyor bizler için. Lütfen bu ricamı kırmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hemen videoya geçiyoruz. DJI Osmo Pocket 3'ü aldığımdan beri elimden geldiğince kendi kullandığım ayarları, yaptığım aksesuarları, satın aldığım aksesuarları sizlere açıkça, düzgünce ve samimi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu video serisi boyunca birçok arkadaşımız DJI Osmo Pocket 3 sahibi oldu. Birçok arkadaşımız da Pocket 3'ünü gerçekten daha iyi ayarlarla kullanma şansına sahip oldu. Ben de bu seriyi açıkçası devam ettirmek gibi bir niyetim yoktu, fakat sizden eski videoların altına gelen yorumları böyle bir not defterinde toplayıp onlara toplu bir şekilde cevap vermek ve bu sayede aramızdaki samimiyeti sürdürmek daha hoşuma gidiyor. O yüzden sizden gelen soruları da içine aldığım, eski videolarımdan aldığım ufak tefek ipuçları, anlaşılmayan noktalar, açıklık getirmek istediğim yerleri topladığım 10 numara bir video hazırladım sizin için. Haydi şimdi birinci maddemizle başlayalım. İlk maddemiz gerçekten bence ülkemizde çok büyük bir kafa karışıklığı. 30 FPS mi çekmeliyiz, 60 FPS mi? Videolara bakacak olursanız yarısı 60 diyor, yarısı 30 diyor, arada 50 diyenler çıkıyor. Canlar, ben kendi tecrübelerime dayanarak bu soruya açıklık getiriyorum. Ben normalde videolarımı 4K 30 FPS'te çekiyorum. Çünkü editleme aşamasında 60 FPS'e göre gerçekten bilgisayarımız daha az yoruluyor. Çünkü bildiğiniz gibi FPS dediğimiz şey frame per second, yani saniyede çekilecek kare sayısı. Birinde 30 kare çekiyorsunuz, diğerinde 60 kare çekiyorsunuz 1 saniyede. Bu da haliyle render aşamasında, editleme aşamasında eğer makineniz düzgün değilse, yani bilgisayarınız performanslı değilse cihazlarımızı yorabiliyor. Fakat şu da size hatırlatmak istediğim önemli bir durum. Bildiğiniz gibi Pocket cihazlarında slow motion modumuz var, fakat ben o modu neredeyse hiç kullanmadım. Çünkü aşırı slow videoları sevmiyorum. Eğer çok spesifik bir görüntü almayacaksam, bunun yerine slow motion yapmak istedim veya biraz daha sinematik hava vermek istedim videoları 60 FPS'te çekiyorum ve bunu Premiere'de ya da herhangi bir düzenleme uygulamasında editlerken de %50, %60 ağır çekime dönüştürüyorum. Bu sayede yine 30 FPS standartlarını yakalamış oluyoruz neredeyse ve videonun akıcılığı gerçekten çok ve çok keyifli oluyor. Yani 30 FPS'te çektiğiniz bir videoyu slow motion yaptığınızda mutlaka arada kesiklikler veya aralara bulanıklık veriyorsanız da aşırı miktarda bulanıklık olabiliyor. Fakat 60 FPS'te çekerseniz gerçekten slow motion yaptığınızda bir videoyu enfes güzel görüntü alıyorsunuz. Bu benden size tavsiye. Bir de FPS'lerle oynarken şöyle bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Siz düşük ışıkta, ledli ortamda, bu şekilde stüdyo ortamında çekimler yaparken bazı lambalar ya da ledler flicker verebiliyor. Yani böyle arkada ışık kendi kendine sanki sürekli yanıp sönüyormuş hissi yaratabiliyor. Bunu önlemek için de ülkemiz standartları gereği 25, 28 ya da 48-50 FPS gibi FPS değerlerinde çekimler yaparsanız alelade karşılaştığınız bir yerdeki bir ledde ya da ışıkta flicker'a maruz kalmazsınız. Bu da yine aklınızın bir kenarında bulunsun. Belki ileride bir yerde denk gelir. Bana bir teşekkür edersiniz. Gelelim ikinci ayarımıza. İkinci ayarımız ise canlar pozlama telafisi. Bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3 çok kompakt bir kamera. Yani bununla normal aynalı bir makineyle ya da aynasız bir makineyle çekimler yaptığınız gibi pozlamaydı, oydu buydu çok uğraşmıyoruz. Aç ve çek modunda kullanıyoruz. Fakat şöyle ince bir ayarımız var. Siz ekranı Pro modda kullanırken sağ taraftan şöyle bir çekip pozlama ayarlarına girdiğinizde cihazın ayarlarını manuele almadan sol tarafta bulunan pozlama
pozlama ayarını -0.3'e alırsanız gerçekten ışıklı alanlarda, detay çekimlerde çok daha güzel keskinlik elde edebiliyorsunuz. Çok daha net, çok daha akıcı görüntüler almamızı sağlayabiliyor bu ayar. Ama unutmayın, manuelden bahsetmiyorum. Otomatikteyken -0.3 almanızdan bahsediyorum. Bir de ola ki siz video çekmeye başladınız, bir ormandasınız, ışık düşük geldi ya da çok açık bir alandasınız, ışık patlak geldi. Hemen yine ekranı kayıt esnasındayken şöyle sağdan hafifçe sola doğru kaydırdığınızda yine bir pozlama telafisi ayarı açılacaktır. Siz kayıt esnasında pozlama değerinizi ortamda aldığınız ışığa göre arttırıp azaltabilir. Böylece çekimlerinizi sorunsuz hale getirebilirsiniz. Bir sonraki ayarımız keskinlik ayarı arkadaşlar. Bunun için de Pro moddayken yine ekranı şöyle sağdan sola doğru çekip aşağıda görüntü ayarlarına girdiğinizde bunu manuele alırsanız ekranın sağ ve sol tarafında 2 adet ayar göreceksiniz. Sol tarafında keskinlik, sağ tarafında da gürültü azaltma bölümünü göreceksiniz. Benim size çekimlerimden nacizane tavsiyemdir. 2 ayarı da -1'de kullanırsanız hem kumlaması daha az, daha soft görüntüler, keskinliği de -1'e aldığımız için daha karakterli, daha sinematik çekimler yapmanızı sağlayacaktır. Deneyerek kendiniz de görebilirsiniz. Bir sonraki ayarımız gimbalimizin dönüş hızı. Bildiğiniz gibi gimbalimizde her ne kadar sağa sola yukarı aşağı hareket ettirebileceğimiz bir joystick de olsa aslında biz o joystick'i neredeyse hiç kullanmıyoruz. Çünkü gimbali elinizde tutarken sağa ya da sola döndürdüğünüzde kamera da sizinle beraber aynı eksende hareketinizi taklit ediyor. Fakat bildiğiniz gibi bazı durumlarda bu kameranın hareketi size hızlı gelebilir. Bunu önlemenin de en kolay yolu şöyle ekranı yukarıdan aşağı doğru çektiğinizde bir insan simgesi göreceksiniz. Bu simgeye tıkladığınızda gimbalinizin dönüş hızı varsayılan modda. Eğer bunu yavaşa alırsanız gerçekten alan derinliğine sahip bir yerdeyseniz, manzarası güzel bir yerdeyseniz gimbali sağdan sola, soldan sağa ya da yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı hareket ettirdiğinizde daha yavaş, daha soft ve daha sinematik çekimler yapmanızı sağlayacak. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Bir diğer ayarımız ise yukarı aşağı yönlü sallanma hareketi. En çok videolarıma gelen yorumlardan biri de bu. Abi iPhone'daki gibi çekim yapıyor mu? Yürürken sekme hareketini cihaz kendi içinde halledebiliyor mu gibi sorular geliyor. Canlar, cihazımızda 3 eksenli gimbal var fakat maalesef vlog çekimlerinde veya detay çekimlerinde adım attığımızda o adım atma hareketini yine de bir miktar ekrana yansıtıyor. Bunu önlemenin birkaç alternatifi var. Şimdi gelin sizlere onlardan bahsedeyim. Birincisi, canlar, gimbali taşırken eğer gerçekten sinematik ve önemli görüntüler çekiyorsak, bu vlog modu için geçerli değil çünkü vlogda bazen yürüme hareketi ekrana keyif de katabiliyor. Ama detay çekim ve sinematik çekimler yapıyorsak birincisi gimbali 2 elle kavramalısınız. Tek elle tutmak 2 elle tutmaktan daima daha fazla sarsıntı yaratıyor. Tecrübe ettim, söylüyorum. Bir ikincisi, olabildiğince kollarınızı kendinize, yani bu sağ ve sol böğrünüze diyeyim, sabitleyip gimbali tutmalısınız 2 elle ki görüntüde sekmeleri önleyebilirsiniz. Bunun yanına bir de üçüncüyü katıyoruz. O da ninja yürüyüşü, yani ninja walking. Dışarıdan çok komik gözükebiliyorsunuz fakat gerçekten çok sinematik görüntüler çekiyorsunuz bu yöntemle. O da şu: dizlerinizi hafif kırıyorsunuz. Elleriniz sağa ve sola yapışıkken topuktan ayağınızın ucuna doğru sakince yürüyerek o sekme hareketini siz kendi vücudunuzla olabildiğince azaltıyorsunuz ve emin olun normal çektiğiniz videolardan daha sinematik görüntüler çekeceksiniz.
abi ben bununla uğraşmam bu ne diyorsanız da Z-Axis aparatı sipariş edebilirsiniz. Yine ülkemizde çok görmedim ama Amazon gibi, AliExpress gibi, Temu gibi sitelerde bol miktarda satılıyor bu. Bir yay vasıtasıyla artık siz Z eksenindeki o sekme hareketini de cihazınıza yansıtmayabiliyorsunuz. Eğer gerçekten bu sekme hareketi sizi çok rahatsız ediyorsa bence bu aparatı sipariş edip bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bir sonraki size tavsiyem ise parçalı ve kontrollü videolar çekin. Bu ne demek? Bir geziye gittiniz, bir vlog çekiyorsunuz, bir ürün tanıtımı çekiyorsunuz. Tek parça halinde 5'er 10'ar dakikalık videolar çekip kontrolsüzce hareket etmektense kısa kısa parça parça videolar çekip bunları arada bir tekrar baştan izlemek size zamandan ve mekandan çok güzel tasarruf sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi bazen gezi videoları çekerken bir alanı çekiyoruz, eve geliyoruz, bakıyoruz, diyoruz ya keşke burada farklı bir açıdan çekseydim veya işte burada istediğim açıyı yakalayamamışım, burada istediğim görüntüyü alamamışım diyorsunuz. Çünkü bildiğiniz gibi cihazımızın ekranı çok küçük, yani her ne kadar büyütülmüş de olsa hala küçük ve bazı detayları yakalayamayabiliyoruz. Ya da o görüntüyü bir daha tekrar baştan çekme şansımız olmayabiliyor. Bunun için gittiğiniz yerlerde 2-3 çekimde bir kaydı durdurup şöyle videoyu baştan sona doğru bir izlerseniz emin olun eve geldiğinizde tüh be keşke böyle yapmasaydım cümlesini kurmamış olacaksınız. Bu da benden size tavsiye. Bir sonraki çekim tavsiyem ise göz hizası sıkıcıdır. Bu ne demek? Canlar sürekli DJI Pocket'la görüntü çekerken haliyle elimizde taşıyıp aynı anda ekrandan çektiğimiz videoyu kontrol ettiğimiz için sürekli şöyle bir göz hizası çekimi yapıyoruz ve buna maruz kalıyoruz. Bunu size yapmayın demiyorum. Tabii ki de belli yerlerde bunu yapmak zorunda kalıyoruz ama emin olun videolarınızın bazı bölümlerinde böyle Pocket'ı biraz daha aşağı indirirseniz, yani insanların sürekli gözüyle gördüğü kareleri onlara göstermektense onların görmediği açılardan videolar çekerseniz çok güzel sekanslar elde edeceksinizdir. Çünkü bildiğiniz gibi biraz daha böyle aşağıdan çekimler yaptığımızda veya biraz yukarıdan çekimler yaptığımızda ışık, kontrast, renkler bir hayli değişiyor ve eve geldiğinizde vay çok güzel bir açıyla çekim yapmışım dedirtiyor size. Bu da aklınızda bulunsun. Sıradaki ayarımız ise bir önce anlattığım göz hizası sıkıcıdır kim ipucuna ek olsun. Bu da crane çekimi, yani yerden yükselme. Canlar bildiğiniz gibi bazen sadece karşıdaki çok güzel bir manzarayı bu şekilde Pocket'ı tutup çekmektense bazen yerden yukarıya doğru yükselmek veya en yukarıdan yere doğru inmek, buna crane çekimi deniliyor. Gerçekten o ortamı harika bir şekilde karşı tarafa hissettirebiliyorsunuz. Bunun için de eğer imkanınız varsa tripod ya da monopod kullanabilirsiniz. Gerçekten tripod ve monopod kullandığınızda o yerden çok yukarıya yükselmek ya da aşırı yukarıdan aşağı doğru inmek sanki drone çekimi yapıyormuşsunuz hissi verebiliyor. Ya da bunların hiçbirine sahip değilseniz o zaman tripod ve monopod siz oluyorsunuz. Yere tamamen eğilerek başlayıp yukarıya doğru parmaklarımızın ucuna doğru kalkmak ya da yanımızda bir bank, bir taş, bir yükseklik varsa onun üzerine çıkıp yerden yukarıya doğru çekimler yapmak da crane çekimine eşdeğer görüntüler elde etmenizi sağlayacak. Bence bunları bir deneyin.
Sıradaki ipucumuz bir obje, bir hareket, bir hız. Yani 111 kuralı. Neye yarıyor bu? Bazen vlog çekerken, bir yeri gezerken fark etmeden 3-5 farklı yerdeki şeyi aynı anda göstermeye çalışabiliyoruz dalgınlığımıza gelip. Bunları böyle hızlı hızlı ayarsız çekimler yapmaktansa sadece bir objeyi, sadece bir hareketle, yani yerden yukarıya, yukarıdan aşağıya, soldan sağa ya da üzerine doğru yürüyerek veya geriye çekilerek ya da sadece sabit durarak çekmek ve aynı hızı kullanarak çekmek, emin olun daha sinematik, daha keyifli görseller elde etmenizi sağlayacak. Yoksa sürekli daldan dala kuş gibi uçmak, emin olun çok bulanık görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Bu da benden size ekstra tavsiye olsun. İşinize geliyorsa kullanın. Sıradaki ipucumuz canlar, kendini unutma. Bu ne anlama geliyor? Ben her vlog çeken dostuma, her vlog çeken arkadaşıma aynı tavsiyeyi yapıyorum. Diyorum ki abi bir yeri gez, bir yeri çek, bir yeri tanıt ama mutlaka videonun belli bölümlerinde kameranın karşısına sen geç. Çünkü sürekli insanlara dışarıları göstermek, sürekli insanlara bir yeri anlatmak ama sesinin sürekli arkadan gelmesi çok can sıkıcı olabiliyor. Videonun bazı bölümlerinde özellikle pocket kullanıyorsanız aktif track modunu, yani aktif takip modunu kullanarak kamerayı bir yere bırakıp karşısına geçmek, önünde yürümek, anlatacağınız şeyleri kadrajın karşısında kişiyle birebir göz teması kurarak anlatmak vloglarınıza, videolarınıza gerçekten çok tatlı anlar bırakabiliyor ve takipçinizle daha sıcak, daha samimi bir ilişki kurmuş oluyorsunuz. Bence bunu da mutlaka çekimlerinizde kullanın. Sıradaki ipucumuz ses efektleri kullanın. Ne demek bu? Bildiğiniz gibi vlog çekerken, bir yeri gezerken, sinematik çekimler yaparken arkaya sadece müzik koyup da bütün o etrafın, o ambiyansın sesini kısmak bazen kişiyi çok videodan soyutlayabiliyor. Ama maalesef bildiğiniz gibi her çekimi yaptığımız yerde böyle şırıl şırıl şelalelerin aktığı, işte rüzgarın estiği, kuşların cıvıldadığı yerler değil. Kalabalık yerlerde de çekimler yapabiliyoruz. Arka planda çok dip ses olabiliyor. Bunu önlemenin yolu da mutlaka videolarınıza ses efektleri ekleyin. Ben bunu internetten ses efekti bulmaktansa gittiğim yerlerde, çekim yaptığım yerlerde sessiz bir alan bulursam, bir şelale varsa, bir yerde kuş ötüyorsa mutlaka Pocket'la ya da Mikrofon 2 ile onun kaydını alıp kendime mini bir kütüphane oluşturdum. Bunu siz de yapabilirsiniz ve emin olun videolarınıza bu ses efektlerini eklediğinizde aşırı keyifli görüntüler elde edebiliyorsunuz. Bu da benden size tavsiye. Sıradaki ayarımız daha önceki videolarımda da bahsettiğim pozlama kilidi. Nedir bu? Bildiğiniz gibi özellikle karanlık bir alandan aydınlık bir alana veya aydınlıktan karanlık bir alana geçiyorsak DJI Osmo Pocket 3 o alanı netleyebilmek için ışığı düşürebiliyor. Çok karanlık oluyor veya aşırı gökyüzünü patlatabiliyor birkaç saniye ve hiçbir şey gözükmüyor gökyüzündeki. Detayların hiçbirini alamıyorsunuz. Bunu önlemek için de özellikle DJI Mimo uygulamasında pozlama kilidi yapabilirsiniz. Ne yapıyoruz? DJI Mimo uygulamasını
açtığımızda, ekrana bir kere dokunduğumuzda böyle sarı küçük bir çerçeve çıkıyor. Bu çerçevenin sağ tarafında bir pozlama ayarımız var. Burayı ayarlıyoruz ve çerçevenin sol alt kısmına parmağımızla basılı tutuyoruz. Basılı tuttuğunuzda hem telefonunuzun ekranında hem de Pocket'ın ekranında pozlama kilidi ibaresi gözüküyor. Bu sayede siz pozlamayı kilitlediğiniz için karanlıktan aydınlığa ya da aşırı aydınlık karanlığa geçtiğinizde pozlama ayarı değiştirilmediği için daha net, daha akıcı ve daha soft görüntüler elde edebiliyorsunuz. Bence bunu da kullanın. Sıradaki ayarımız daha önce de sık sık anlattığım Spin Shot modu. Bu mod özellikle vlog çekimlerinde, detay çekimlerinde, tarihi alanların çekimlerinde birçok yerde hayatınızı kurtarabiliyor. Yani çektiğiniz vlog çok güzel, çok tatlı bir sekans ekliyorsunuz. Bunu da yapmak için ekranın sol tarafında ortada bir çiçek deseni var. Buna tıklıyorsunuz ve en alttaki ayar seçeneğinden Spin Shot'ı seçiyorsunuz. 90 derece ve 180 derecelik 2 adet ayarınız var. Ben genelde 180 dereceyi seçiyorum. Bu ayarı açtığınızda Pocket tamamen kendini tavana doğru dikiyor. Yani tepeye bakıyor ki siz Pocket'ı yatay tuttuğunuzda ekrandan nereyi çektiğini rahat bir şekilde görebilin diye. Hadi gelin size çektiğim böyle birkaç çekimi göstereyim. Ne kadar güzel olduğunu siz de kendi gözünüzle görün. Sıradaki ayarımız hızla çekim modları ekleme. Canlar, bildiğiniz gibi sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri Reels'lar, Shorts'lar, TikTok'lar falan derken dikey çekim olmazsa olmazımız haline geldi ki DJI Osmo Pocket 3'te yatay ve dikey çekim olmak üzere iki farklı çekim modumuz var. Fakat ekranı döndürerek yataydan dikeye, dikeyden yataya geçerken ben çok gerçekten irite oluyorum bu olaydan. Neden diyecek olursanız, çekim yapmaya gittiğimiz bir alanda ben hem YouTube için 4K yatay çekim yapıyorum ve aynı zamanda Instagram, YouTube Shorts ve TikTok için de dikey çekim yapıyorum. Sürekli ekranı bir yatay yap, bir dikey döndür. Bir yatay, bir dikey döndür. Gerçekten kafa karmaşası yaratıyor bizde bu. Bunun için de hızlı ayarları eklemenizi size tavsiye ediyorum. Hızlı ayar yapmak istediğiniz sekansı kendinize ayarlıyorsunuz. Ben genelde yatayda 4K 30 FPS, dikey modda da 1080p 30 FPS videolar çekiyorum ki dikey videoları düşük çözünürlüklü çekmemin sebebi de bazen yolda, ulaşım esnasında çekim bittikten sonra hemen onu cep telefonuna aktarıp oradan editleyip anlık olarak paylaşmak istiyorum. Yani bunun için de 1080p videolar benim aşırı şekilde işimi görüyor. Cep telefonunda kolay düzenleyebiliyorum. Bu çekim modunu ayarladıktan sonra hazırsanız eğer yukarıdan aşağı doğru menüyü indiriyorsunuz. Orada bir kişi simgesi var. Buna tıklıyorsunuz ve C1, C2, C3, C4 diye hazır çekim modları var size boşta olan. Buraya tıklayıp çekimin çözünürlüğünü, FPS değerini ve beyaz dengesini otomatik olarak buraya kaydediyorsunuz. Tek yapmanız gereken dikeyden yataya veya yataydan dikeye döndüğünüzde ekranı döndürmektense hemen ekranın sol alt tarafındaki çekim modu tuşuna basıp C1'den C2'ye veya C2'den C1'e geçmek. Ekranı döndürmeden kadrajınızı dikey ve yatay yaparak iki alanda da videolarınızı sorunsuzca çekebiliyorsunuz. O da benden size tavsiye. Bir sonraki çekim ipucum size filtre kullanma. Bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3'te çekimlerinizi daha sinematik hale getirmek için VND, ND ya da mist filtre kullanabiliyorsunuz. Bununla alakalı yine bir halihazırda videom var. Onu böyle yukarıya bir yere bırakırım. Fakat burada şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle aşırı güneşli mekanlarda, sahilde, açık alanda ya da yansıması çok fazla olan mekanlarda, göl kenarı, deniz kenarı gibi yerlerde çekimler yapıyorsanız mutlaka VND ya da ND filtre kullanmalısınız ki çekimleriniz daha sinematik ve renk doygunluğu daha güzel olsun. Bu aklınızın bir kenarında bulunsun. Onun dışında mist filtre alırken çok böyle yavan aldığım bir filtreydi kendimce, fakat aldığımdan itibaren hiçbir şekilde Pocket 3'ün ekranından çıkarmadım o filtreyi. Şu anda gündüzde gecede mutlaka mist filtre kullanıyorum. Yani sis filtresi. Gördüğünüz gibi arkadaki ışıkların böyle daha sisli görünmesini sağlıyor. Özellikle son yıllarda rap müzik, Türkçe rap müzik popüler olduğundan beri rapçi sanatçıların kliplerinde o arkadaki sert ışıkları yumuşatmak ve sis efekti vermek için kullanılıyor. Ben de gerçekten severek kullanıyorum. Eğer bu tarz çekimler yapmayı seviyorsanız mutlaka cebinizde VND, ND ya da mist filtre bulunsun. Sıradaki ipucu
ipucumuz dikeyde 4K video çekmek. Şimdi diyeceksiniz ki abi DJI Osmo Pocket 3 normalde yatayda 4K, ekranı yataydan dikeye çevirdiğinizde de 3K'da maksimum çekim yapmanıza izin veriyor. Fakat siz dikeyde 4K çekim yapmak gibi bir durumun içinde kaldıysanız yapmanız gereken hack çok basit. Yapacağınız tek şey normalde yatayda 4K çekim modundayken DJI Osmo Pocket 3 cihazınızı yavaşça sağa ya da sola yatırmak olacaktır. Kamera kendini döndürecek ve siz aslında yatayda çektiğiniz 4K videoyu dikey modda çekmiş olacaksınız. Belki bir yerde mutlaka ihtiyaç duyarsanız bu bilgi de cebinizde bulunsun. Sıradaki ipucumuz canlar, yedekli ses kaydı almak. Bu ne anlama geliyor? Bildiğiniz gibi özellikle Pocket 3'ü combo paket almışsanız bir mikrofon 2 geliyor şu an benim yakamda takılı olan. Bir de Pocket 3'ün kendi üzerinde zaten hali hazırda bir yerleşik mikrofon sistemi var. Siz mikrofon 2'den kayıt yaparken eğer ses kaydı yedekleme ayarını açarsanız Pocket 3 de aynı anda kendi üzerine bir yedek ses kaydı yapıyor. Bu ne için? Oldu ya mikrofonunuzun şarjı bitti, mikrofon kapandı veya bir sıkıntı oldu, bağlantı koptu. Aynı anda siz o anda fark etmediğiniz bu durumdan Pocket 3'ün kendi üzerine yaptığı dahili ses kaydı ile çok zor bir durumdan kendinizi kurtarabiliyorsunuz. Fakat geçenlerde gelen bir soru üzerine bunu denemek istedim ve ayarlardan kontrol ettim. Bunu yapmak için de yukarıdan aşağı doğru menüyü indirip ayarlar bölümüne girdiğinizde aşağıda gösterdiğim seçeneği açık hale getirirseniz hem Mic 2 ile siz kayıt yaparken Pocket 3'te aynı anda kendi üzerine yedek kayıt yapacaktır. Burada sorun yok. Videolarından birinin altına şöyle bir soru geldi. Abi işte biz 2 kişi çekim yapmak istiyoruz. Ben mikrofon 2 ile konuşurken karşımdaki arkadaşım da kameraman vasfıyla beni çekerken aynı anda o da konuşsa, onun sesi Pocket'ın üzerine, benim sesim de mikrofon 2'nin üzerine kaydolsa sıkıntı yaşar mıyız? Yani ikinci bir mikrofon takmak istemiyoruz diye sordu ve ben de bunun üzerine bir deneme çekimi yaptım. Bakalım olmuş mu olmamış mı? Hadi gelin hep birlikte deneyelim. Şimdi karşımda kızım Ela var. Ben DJI Mikrofon 2'ye konuşuyorum. O da DJI Osmo Pocket 3'ün üzerindeki mikrofona konuşacak. Nasılsın Ela? İyiyim. Sen nasılsın baba? Teşekkür ediyorum. En son hangi diziyi izledin? Stranger Things'i izledim. Bitirdin mi? Yok. Daha bitirmedim. Kaç bölüm kaldı? Hiç bilmiyorum. Gördüğünüz gibi şimdi 2 mikrofon üzerinden kayıt yaptık. Umarım test sonuçları da güzel çıkar. Gördüğünüz gibi Pocket 3'ün üzerindeki mikrofonla Mic 2'yi aynı anda kullanarak aslında 2 kişi çok rahat bir şekilde kameraman sunucu edasıyla çekimlerinize artı bir değer kazandırabilirsiniz. Aklınızın kenarında bulunsun. Sıradaki ayarımız orbit çekimi yaparken aktif tire kullanmak. Orbit dediğimiz şey ne canlar? Bir nesne etrafında dönmekten bahsediyorum. Bu bir kişi olabilir, bu bir tarihi eser olabilir, bu bir heykel olabilir, bu bir ağaç olabilir. Hiç fark etmez. Çekimlerimizin çoğunda biz bu orbit hareketini tekrarlıyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntı baş gösteriyor. Bir nesne etrafında dönerek çekim yaparken birincisi nesneyi kadraja ortalamaya çalışıyoruz. İkincisi yürüdüğümüz yolu kontrol etmeye çalışıyoruz ki düşmeyelim. Üçüncüsü de nesneden uzaklığımızı ayarlamaya dikkat ediyoruz. Bu üçünü bir arada yaparken ya düşeceksiniz ya nesneyi ortalayamayacaksınız veya nesneyle aranızdaki açıyı ve mesafeyi ayarlayamayacaksınız. Bunun da çözümü çok basit. Orbit yapacağınız nesneyi aktif direkt modunda seçmek. Eğer etrafında döneceğiniz nesneyi aktif direkt modunda seçili hale gelirseniz isterseniz çekim yaptığınız nesneye bakmadan sadece yürüdüğünüz yola bakarak bile harika orbit videoları elde edebilirsiniz. Bence kesinlikle orbit hareketi yaparken direkt kullanmayı aklınızdan çıkarmayın. Sıradaki ayarımız yine YouTube yorumlarından geliyor. Öz çekim için döndürme ayarımız var canlar. Bildiğiniz gibi siz Pocket'la karşıyı çekerken sorun yok. Gördüğünüz kadrajdan gördüğünüz görüntüyü alıyorsunuz ama selfie moduna çevirdiğinizde cep telefonlarımızda da bildiğimiz aynalama denilen bir şey var. Şu an siz videoyu izlerken bu meraklı kuş yazısını okuyabiliyorsunuz. Çünkü ben de öz çekim aşamasında döndürme ayarı açık. Eğer siz bunu kapatırsanız meraklı kuş yazısı ters dönecektir ve okunmaz hale gelecektir. Mutlaka selfie modunda
videolar çekerken bu döndürme ayarını açmanızı da tavsiye ederim. Çünkü arka plandaki tabela olsun, yazı olsun her şey ters dönecektir ve çok anlamsız bir video ortaya çıkacaktır. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Sıradaki ayarımız ise gimbal başlangıç yönü. Bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 2 cihazında gimbalin başlangıç yönünü değiştiremiyorduk. Pocket 3'te bunu getirmişler ve çok güzel olmuş bence. Benim gimbalimin başlangıç yönü daima karşı tarafa. Neden diyecek olursanız, çünkü ben zaten gimbali hemen açıp da karşıda bir çekim yapmaya başlıyorsam demek ki yakalamak istediğim bir sekans vardır ki hemen bunu yakalayabileyim diye karşıya dönük olarak açıyorum. Yoksa selfie modunda gimbali ilk açmanızın hiçbir mantığı yok. Kendimi çekeceksem 3-5 saniye sonra da çekebilirim. Fakat karşıda bir hareket varsa, bir olay varsa, yakalamam gereken bir sekans varsa gimbalin karşıya olarak dönük olması benim işime gelir. Fakat siz yine de yukarıdan aşağı doğru ayarlara girip gimbalin başlangıç yönünü her iki tarafa çevirebilirsiniz ya da en son hangi alanda bıraktıysanız o alandan başlamasını ayarlayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ve canlar, videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok uzun süreçte hazırladığım bir video oldu bu. Stüdyo çekimi, dış çekim, ayarlamalar falan filan derken bir hayli uzun vaktimi aldı ama umarım keyifli, sizin için işe yarar bir video olmuştur. Bu videoların devamı gelecek fakat bunların devamını gelmesini sağlayan canlar sizsiniz. Yani videonun altına ya da işte Instagram'dan sıkıntınızın olduğu bir soru sorarsanız, çözemediğiniz, merak ettiğiniz bir soruyu sorarsanız ben de bunları birikip bir ay sonra, 2 ay sonra mutlaka bunun devamını çekeceğim. Umarım sorularınıza cevap almışsınızdır. Umarım aklınızdaki şöyle silik yerleri temizleyebilmişimdir. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın canlar. Görüşmek üzere.